Seni Amerika'nın Yosemite Ulusal Parkı'na, yerden tam 900 metre yüksekliğe, dimdik bir kaya duvarına götürmek istiyorum. Duvarda bir adam var. Adı Alex Honnold. Belinde bir ip yok. Aşağıda onu tutacak bir ağ yok. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Sadece parmak uçlarıyla tutunuyor. Aşağısı tam 900 metrelik bir boşluk. Yani tek bir hata, tek bir saniyelik dikkat dağınıklığı, milimetrik bir kayma, ölüm demek. Normal bir insan bu durumda ne hisseder? Dehşet, korku, panik, titreme, öyle değil mi? Bilim insanları da bunu merak etti ve Alex'i alıp beyin taramasına soktular. Sonuç ne çıktı biliyor musun? Şok ediciydi adeta. Ölümle burun buruna olduğu anlarda dahi beynindeki korku merkezi yani amigdala çalışmıyordu. Alex korkmuyordu. Alex dünyevi hiçbir şey hissetmiyordu. O an ne geçmiş vardı, ne gelecek, ne borçlar, ne de dertler. Sadece o an ve parmak ucu vardı. İşte sevgili dost, bilim insanları bu kendinden geçme haline, bu zirve performans ve saf mutluluk durumuna bir isim veriyorlar. Bugün seninle mutluluğun sadece bir duygu değil, nörolojik bir durum olduğunu kanıtlayan o efsanevi kitabı konuşacağız. Yazarın ismini telaffuz etmek çok ama çok zor, lakin fikirleri hayat kurtaracak kadar net. Mihai Csikszentmihalyi ve başyapıtı Akış. Geçen hafta hatırlarsan psikosibernetik ile zihnin bir başarı mekanizması olduğunu konuşmuştuk. Bugün o mekanizmanın vitesini yükselteceğiz. Hayatını nasıl otomatik pilota alıp Alex Honnold gibi zirveye çıkarsın? İşte bunları konuşacağız. Akış, Mutluluk Bilimi kitabını özetlediğim tüm kitaplar gibi alıp okumanı çok ama çok isterim. Bu kitabı sana 4 başlıkta özetleyeceğim. 1. Neden hiçbir şey yapmamak bizi mutsuz ediyor? 2. Akış kanalına girmek için o meşhur grafik formülü nedir? 3. Odaklanmanın biyolojisi. 4. Hayatını bir sanat eserine çeviren ototelik kişilik nasıl kazanılır? Bunları konuşacağız. Her zaman olduğu gibi. Çayın, kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Yani akışa geçelim. Bölüm 1. Mutluluk paradoksu ve zihinsel entropi. Önce seninle bir konuda anlaşalım. Bize yıllarca bir yalan söylendi. Dediler ki çok çalış, çok para kazan, sonra emekli ol, git bir sahilde yaşa ve mutlu ol. Yani mutluluğu rahatlamakla, hiçbir şey yapmamakla eşitlediler. Ama yazar binlerce insan üzerinde 20 yıl süren bir araştırma yaptı ve şunu buldu. İnsanlar en çok ne zaman mutlu oluyor biliyor musun? Sahilde yatarken değil, televizyon izlerken ya da eğlenirken değil. İnsanlar kapasitelerini sonuna kadar zorladıkları, zor ama anlamlı bir işle uğraştıkları anda mutlular. Peki neden? Çünkü insan zihni boş kaldığında tehlikeli bir şeye dönüşüyor. Kitap buna zihinsel entropi diyor. Entropi nedir? Termodinamiğin ikinci yasasıdır. Evrenin düzensizliğe olan eğilimidir. Çok sevdiğim yazarlardan Dan Brown, Başlangıç isimli muhteşem kitabında bunu şöyle anlatıyordu. Eğer bir kahveyi masaya bırakırsan zamanla soğur, asla kendi kendine ısınmaz. Ya da bir odayı dağınık bırakırsan tozlanır ve dağılır, asla kendi kendine düzelmez. İşte yazar diyor ki zihnimiz de böyledir. Zihninizi boş bıraktığınızda o huzur bulmaz, kaos üretir. Tıpkı bakımsız bir bahçe gibi. Bir bahçeyi ekmezseniz orada güller bitmez. Orada kendiliğinden yabani otlar biter. Zihni de bir amaca yani akışa yönlendirmezseniz orada mutluluk değil endişe, kaygı, negatif düşünceler yani yabani otlar biter. Şöyle bir düşün. Göğsümüzü kabartan bilim insanımız Canan Dağdeviren giyilebilir kalp pilini icat ederken, laboratuvarda sabahladığı o gecelerde, "Ah, keşke şu an Maldivler'de yatsaydım." diyor muydu? Hayır, emin ol demiyordu. O zorluğun, o keşfin, o problemin içinde kaybolmayı seçtiği için o çipi yapabildi hem de daha 28 yaşında. Ya da futbola bakalım mesela. Benim gibi bir futbol seversen bilirsin.
Ronaldinho tarihin en yeteneklisiydi. Ama o eğlence hayatını, gece hayatını, konforu seçti ve hızı, şöhreti, başarısı çok kısa sürdü. Lakin Cristiano Ronaldo'ya bakacak olursan başlangıçta asla onun kadar yetenekli değildi. Hatta onunla kıyaslanabilecek bir yeteneği dahi yoktu. Ancak futboldaki başarıyı öyle büyük bir amaca bağladı ki antrenmandan sonra buz dolu fıçıya girmeyi, yani acı ve disiplini seçti. Biri yetenekliydi, diğeri ise akıştaydı. Bölüm 2: Akışın Formülü. Peki Barış, biz bu akışa nasıl gireceğiz diyorsan kitap bize muazzam bir formül veriyor. Bunu gözünde canlandırmanı isterim. Bir grafik düşün. Şimdi buraya da yansıtacağım zaten. Dikey eksende bir zorluk derecesi var. Yatay eksende ise beceri seviyesi. Yani sen ne kadar ustasın. Burada 3 senaryo var. Lütfen dikkat et. 1. Zorluk yüksek, beceri düşük. Yani hiç tenis bilmeyen birini Wimbledon'a çıkarmak gibi. Sonuç kaygı, stres, yani panik. 2. Zorluk düşük, beceri yüksek. Yani mesela bir profesörün alfabeyi yazdırması gibi. Sonuç ne? Sıkıntı, can sıkıntısı, yani bunalım. 3. Altın oran. Zorluk ve beceri kafa kafaya gittiğinde. Yani iş seni zorluyor ama yapabileceğine de inanıyorsun. İşte burası akış kanalı. Somutlaştıralım mesela. Neden Candy Crush ya da FIFA gibi oyunlar bağımlılık yapıyor adeta? Neden saatlerce başından kalkmak istemiyorsun? Çünkü oyunun yazılımı seni sürekli bu akış kanalında tutuyor. Birinci seviye çok kolay. Geçersin. Tam sıkılacakken ikinci seviye biraz zorlaşır. Sen beceri kazandıkça oyun zorlaşır. Oyun zorlaştıkça sen ustalaşırsın. Yani beyin sürekli o tatlı sert gerilimde kalır. Ama hayatı bir düşün. İşe yeni giren birini eğitimsizce patronun karşısına çıkarırsan panikler. 20 yıllık bir CEO'ya bugün sadece fotokopi çekeceksin dersen bunalıma girer. Mutluluk ne panikte ne de sıkıntıdadır. Mutluluk kapasitenin sınırlarını zorladığın o ince çizgidedir. Şimdi bir düşün lütfen. Sen ne yaparken saatine bakmazsın? Ne yaparken kendini gerçekten zorlar ve meydan okursun? Bölüm 3: Odaklanma. Şimdi geldik işin en kritik noktasına. Akışa girmek için yazar bize olmazsa olmaz dediği bir şart sunuyor: kesintisiz odaklanma. Akış nazlı bir misafir gibidir diyor. Telefonuna bir bildirim geldiği an zihnin daldığı o derinlikten çıkıveriyor ve tekrar yüzeye, yani kaosa dönüyor. Peki odaklanınca beynine ne oluyor? Bak burası çok ilginç gerçekten. Yazar kitabında cerrahlarla yapılan görüşmeleri anlatıyor. Şöyle bir düşün. Bir cerrah sabah 8'de çok riskli bir ameliyata giriyor. Tam 12 saat boyunca neşter elinde. Ne bir yudum su içiyor, ne tuvalete gidiyor, ne bir an olsun oturuyor. Ameliyat bitip eldivenlerini çıkardığında soruyorlar: "Hocam 12 saat oldu, ayaktasın, açlıktan, yorgunluktan bitap düşmedin mi?" Dikkat et, cerrahın cevabı şok edici. "Yorulmak mı? Ben ameliyattayken kendimi hissetmiyorum ki yorulayım. Acıktığımı ameliyat bitince fark ettim." Peki bu nasıl olabiliyor? İnsan biyolojisi buna nasıl dayanabiliyor? Cevabı Harvard Üniversitesi'nde yapılan meşhur görünmez goril deneyinde bulabiliriz aslında. İnsanlara bir basketbol videosu izletiyorlar ve diyorlar ki sadece pasları sayacaksınız. İnsanlar o pasları saymaya o kadar odaklanıyorlar ki ekranın ortasından geçen dev bir kostümlü gorili sadece %50'si görebiliyor katılımcıların. Gözlerinin önünde ama beyin onu adeta siliyor. İşte odaklanmanın gücü budur. Beyin akıştayken yaptığı iş dışındaki tüm verileri siliyor. Gorili bile görmeyen beyin yorgunluğu görür mü? Açlığı hisseder mi? Hissetmez. O an sadece o iş vardır, sen yoksundur. Ama kabul edelim, çağımızın hastalığı bu. Odaklanamıyoruz. Maymun zihnimiz tabiri caizse daldan dala atlıyor ve odak yoksa akış yok. Biliyorsun ben bu odaklanma ve zihni terbiye konusunda biraz takıntılıyım. Psikosibernetikte bahsettiğim o 21 gün kuralı burada da devreye giriyor. Eğer sen de ben bu teoriyi anladım ama pratiğe dökemiyorum, dikkatim paramparça oluyor diyorsan yakında başlayacak olan
21 günde zihnini formatla eğitimini hatırlatmak istiyorum sana. Her sabah en sessiz saatlerde, yani 5.30'da kalkarak zihnimizi tıpkı o dağcı gibi, o cerrah gibi akışa hazırlamanın antrenmanını yapıyoruz. Entropiyi, yani kaosu durdurup düzene geçiyoruz. Bu aynı zamanda bir meydan okuma tabii ki. Zaten eğitimin ismi 21 günde zihnini formatla challenge. Yani kendi kendine hoşlanmadığın o alışkanlıklarına, zihninin içinde dönüp duran o duygu ve düşüncelere meydan okumak ister misin? Bir şeyleri değiştirmek ister misin? Eğer cevabın evetse aşağıya linki bırakacağım. İncele, kendin karar ver. Bugüne kadar yüzlerce kişi katıldı. 4. grupla yolun sonuna gelmek üzereyiz ve sen de dilersen incelersin. İstersen 7 Ocak'tan itibaren her sabah 5.30'da canlı canlı Zoom'da buluşuruz ve 21 gün içinde zihnini formatlarız. Geldik 4. bölüme. Yani ototelik kişilik ve uygulama adımlarına. Kitabın finalinde yazar bize bir hedef koyuyor. Ototelik kişilik. Bu Yunanca'dan geliyor. Auto, yani kendi, ve telos, yani amaç kelimelerinden türemiş. Bir işi sonucu için değil de, yani örneğin para, şöhret, takdir için değil, sadece o işi yapmanın verdiği haz için yapan insanı anlatıyor. Ototelik insanlar trafikte beklerken bile sıkılmazlar. Çünkü o anı zihinlerini gözlemlemek için bir oyuna çevirirler adeta. Peki biz bunu bugünden itibaren nasıl uygulayabiliriz? İşte sana 3 maddelik reçete sevgili dost. 1. Hedefini netleştir. Beyin belirsizliği asla sevmez. Rapor yazacağım deme örneğin. Raporun girişindeki 3 paragrafı 20 dakikada bitireceğim gibi net bir ifade kullan. 2. Anında geri bildirim. Yaptığın şeyin sonucunu hemen gör. İlerlediğini hisset, kendini tebrik et, kendine bir şey ısmarla. 3. Zorluğu ayarla. Yaptığın iş çok kolaysa, yani sıkılacağın kadar kolaysa, onu zorlaştır. Süre tut. Daha hızlı yapmaya çalış. Kendi rekorunu kır, kendi kendine meydan oku ya da oyunlaştır. Sevgili dost, Mihai Csikszentmihalyi, mutluluk dışarıdan gelen bir hediye değil, mutluluk senin zihnini kaostan kurtarıp bir amaca kitlediğin o akış anıdır diyor. Hayatının kontrolünü eline almak istiyorsan konfor alanından çık ve akış kanalına gir diyorum ben de sana. Eğer bu video sana yeni bir pencere açtıysa videoyu beğenmeyi ve o güzel yorumunu da eksik etme. Yoruma şunun cevabını yazabilirsin belki de. Hayatında zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın o eylem nedir? Resim yapmak mı? Kod yazmak mı? Yemek pişirmek mi? Ya da başka bir şey mi? Unutma, başarılı insanlar saate bakmadan çalıştıkları kadar sevdikleri bir iş yaptığı için başarılıdırlar. Sevgili dost, kitap bize fark etmişsindir ki şunu söylüyor. Hayatından sıkılıyorsan, mutlu değilsen, istediğin sonuçları alamıyorsan, potansiyeline ulaşamadıysan, kısaca hem başarı hem mutluluk anlamında beklediğinden daha gerideysen, bu muhtemelen aslında seni yeterince heyecanlandırmayan, yani tam o altın oranı yakaladığın zorluk ile yeteneğini birleştirdiğin noktada olmadığın anlamına geliyor. Çünkü insanlar çalışmaktan şikayet etmiyor. Verdiği emeğin karşılığını maddi manevi alabileceğini görmek istiyor. Eğer sen bugüne kadar istediğin noktaya gelemediysen, belki de yapmakta olduğun şeyin seni bir yere götürmeyeceğini düşünüyorsun. Anlıyorum. Belki kendince kaygıların var. Geçim sıkıntısı, sorumlulukların vesaire. Bu sebeple belki şu an alacağın bir kararla bir kere de hayatını değiştiremeyebilirsin. Lakin şu anda bir plan yapabilirsin en azından. Yani ben gerçekten neyi yaparken kendimden geçebilirim? Hangi konuda yeterince yetenekliyim? Hangi konuya tutku duyuyorum? Neyi yaparken çok ama çok mutlu oluyorum? En azından bu konuda bir plan yapabilirsin. Bugün yapay zeka diye bir şey var. Kendini yapay zekaya tanıtıp şu yeteneklerim var, şu konuda çok tutkuluyum ama çalışıyorum, çoluk çocuğum, sorumluluklarım derken ancak şu kadar zamanım kalabiliyor. Bana bir program çıkar. Buna göre bir stratejist gibi davranarak beni yönlendir dediğinde, emin ol, belki hemen değil ama 6 ay, 8 ay ya da 1 yıl içinde hayatında çok şeyi değiştirebilirsin. Ve burada son olarak şunu söyleyeceğim. Dale Carnegie'nin İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları diye muhteşem bir kitabı vardı. Benim hayatımı değiştiren bir cümle vardı orada. Şöyle diyordu: uyanık olduğumuz vakitlerin çok önemli bir kısmında çalıştığımıza göre eğer yaptığımız işte mutlu değilsek hayatımızda mutlu olmamız mümkün mü? İşte ben buradan sonra çok radikal kararlar alarak hayatımı başka bir noktaya taşımıştım. Belki bu pasaj sana da faydalı olur. Ve bitirirken
Çoğu zaman olduğu gibi vicdanımızın sesi olan o hatırlatmayı yapmak istiyorum. Biz burada konforlu evlerimizde mutluluk bilimini konuşurken, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Sudan'da insanlar sadece hayatta kalma bilimini yaşıyor. Zulüm gören, evi başına yıkılan, sesi kısılan mazlumları lütfen unutma. Unutma ki güçlü bir zihin sadece kendi mutluluğu için değil, insanlığın huzuru için de dertlenebilen zihindir. Mevcut durumun ne olursa olsun onlar için bir şeyler yapabileceğini de lütfen unutma. Belki sosyal medya hesaplarında paylaşıp gündemde tutabilirsin. Çocukların varsa onlara bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatabilir ve çok önemli bir ahlakı miras bırakabilirsin. Bütçen nispetinde belki yardımlar gönderebilirsin ve her istediğinde onlar için dua edebilirsin. Belki tüm bunlardan daha güçlüsü ve sonuca yönelik olanı da boykottur. Birilerinin hala boykotlar işe yaramaz, ben ne yapabilirim ki dediğini duyduğumda çok üzülüyor ve şaşırıyorum. Çünkü boykot her şeyden önce çok soylu bir duruştur. Ben zalimlerle aynı safta değilim demektir. O zalimler yaptıklarını devam ettirmek için paraya ihtiyaç duyuyor. O parayı da sana bana sattıklarından kazanıyorlar. Lütfen bunları unutma. Ve bugüne kadar boykotlar sayesinde o kadar çok sonuç alındı ki bunları aslında biraz araştırırsan görebilirsin. Lütfen ne mazlumları ne de zalimleri unutma. Dünyanın iyi ve güçlü insanlara ihtiyaç duyduğunu da unutma. İyi ki varsın, iyi ki geldin, iyi ki izledin, iyi ki karşılaştık. Yeni bir videoda buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.